Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere balon gibi kabaran balon pişi tarifi vereceğim. Herkesin tarifini verdiği ama bir türlü beceremediği birebir ölçülü gerçek balon pişi nasıl yapılır her ayrıntısını göstereceğim arkadaşlar. 10 dakika gibi bir zamanda hazır olan bu pişiyi gelin hep birlikte birebir ölçülü olarak sizlere anlatayım. Hadi hemen tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, bugün balon pişi yapıyoruz. Balon gibi kabaran harika bir pişi hazırlayacağız. Pişi için ne gerekli bize? Bir su bardağı yoğurttan yapacağım. Yoğurtunuz yoksa sütle de yapabilirsiniz. Ama size bir püf noktası vereyim. Pişi yoğurtla güzel olur. Diğerleriyle biraz tıkışık olur. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi yoğurdumuzu döktük. Sizlere püf noktalarını anlatan da yapayım ki herkes yapsın. Bir tane de yumurta kıracağız. Yumurtaya alerjisi olan kırmasın. Yumurtasız da oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Tuzunu bırakıyoruz. Tuz göz ayarı. Az ya da çok size bağlıdır. Tuzunu verdik. Bir bardak yoğurt. Bir yumurta ve tuz koyduk şu anda. Şimdi üzerine karbonatını koyacağız. Şöyle karbonat kullanacağız arkadaşlar. Bakın size göstereyim ki bu pişi karbonatla güzel olur. Mayalı da olur. Ama en lezzetli hanginin olur derseniz bence karbonatlı oluyor. Şöyle yoğurdun üstüne gördüğünüz gibi çay kaşığı ile şöyle 2 çay kaşığı karbonatı döküyorum. Evet, karbonatı da döktük. Şimdi limon suyu sıkacağız. Ve bu karbonatı kabarmasını sağlayacağız. Bakın karbonatın üzerine limon suyunu veriyorum. Gördünüz mü? Nasıl kabarıyor? Şöyle her yerine karbonatın dökülen yerlerine gelecek gibi sıktık. Yeterli. Evet. Malzemelerimiz bu kadar. Sıra geldi ununa. Ama unu koymadan önce ne yapalım? Karıştıralım. Yumurta alerjisi olan koymasın yumurta. Yumurtasız olarak yapsın yine olur. Pişinin lezzetli yapan yoğurttur. Sütle güzel olmaz. Bir de karbonat. Kabartma tozunla olmaz. Olur ama tıkış tıkış yani sert bir şekilde olur. Güzel olmaz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Anlatarak çekeceğim özellikle herkes anlasın. Bakın yoğurt nasıl köpürmeye başladı. Çok kolay bir şekilde balon pişi yapacağız. Şimdi hazır. Üzerine ununu verelim. Şöyle bardağa unumu döktüm. Şöyle bir bardak dökelim. 10 dakikada hazır olacak bir hamur işi. Bu çok kolay oluyor. Benim küçük oğlan biraz çok sevdiği için ben bunu hemen canım sıkıldıkça yapıyorum, yanına veriyorum. Bayıla bayıla inan bir tabağa yer. Bir bardaktan ölçü veriyorum. İsteyen ölçüyü çoğaltabilir. Azalmaz herhalde. Bir bardak bayağı az bir yoğurt. İsterseniz azaltın tabii ki de. Bazı arkadaşlar sütle yapar, suyla yapar. Asla yoğurtla yapılan pişinin lezzetine benzemiyor arkadaşlar. Şöyle bakın, ilk aşamada kaşıkla karıştırıyorum ki ellerim batmasın. Başka bir şey yok. Şöyle bu kadar yeterli. Kaşığımızı temizleyelim. Şimdi elimizle toparlayalım. Yıllardır yaptığım pişi tarifim. Daha önce verdim ben kanalımda da, eski tariflerim. Acemi işi biraz. Şöyle size anlata da tariflerimi vermek istedim arkadaşlar. İnşallah siz de yaparsınız. Çok memnun kalacaksınız. Elimle güzelce şimdi toparlayacağım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Güzelce şöyle kabından alalım. Şöyle alt kısmına biraz un serpiyoruz. Unumuzda da şöyle güzelce yapışmayacak şekilde toparlıyoruz. Evet, bu şekilde toparladık. Şöyle üstüne biraz un serpiyorum. Şöyle merdanemi alıyorum. İster oklavayla, ister merdaneyle açın. Hangi kolayınıza gelirse. Şimdi açacağız. Yani çok zamanınızda almıyor bu tarifi yapmak. Herkes yapabilir. Evet, gördüğünüz gibi hamuru açtım. Çok fazla inceltmeyin arkadaşlar. Çok fazla ince olmaması lazım. Şöyle kalınlığını size göstereyim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla kalın değil ama çok da ince değil. Böyle olması lazım hamurun. Şimdi yapıştırmamaya özen gösterelim bu aşamada. Elimize şöyle bir bardak ya da bıçakla da kesebilirsiniz. Kare kare. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hadi ben bardakla keseyim. Bakın şöyle. Yani bardakla. İçine hiçbir şey koymuyoruz. Bunların içi boş olacak. Ya isterseniz koyabilirsiniz tabii ki de. Katlayıp içine şöyle bakın kesiyoruz. Çok güzel oluyor bu. İnanın yemelere doyamayacaksınız. Sizlere böyle tam ölçü veren çıkmaz. Sütle, suyla yapmayın. Beni dinleyin. Yoğurtla yapın. Hatta ve hatta süzme yoğurt bile kullansanız çok daha güzel oluyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir pişimiz çıktı. Şöyle aralarındaki parçaları topluyoruz. Şöyle. Bu hamurları da yine kullanalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişileri hazırladım. Şimdi hiç bekletmeyeceğiz. Çünkü karbonatla hazırlanan pişiyi asla bekletmeyin. Hemen böyle hazırladığınız zaman hemen pişirin. Hemen. Çünkü beklerse bu çöküşür ve kabarmaz. Bunu hiç bekletmeyeceğiz. Mayalı olmadığı için bu beklememesi lazım. Şimdiden tavamı ocağa koyacağım. Kızmasını bekleyeceğim ve pişireceğim. Evet. Yağımızı ocağa koyduk. Yağımızın bayağı bir kızmasını bekledim. Bakın yağımız kızdı. Ve hamurları şöyle yavaş yavaş bırakıyorum. Hızlı birden atmıyorum ki elime sıçrayıp da yakmasın. Dikkatli olmamız lazım. Bakın bu şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi bakın balon gibi nasıl kabarmaya başladılar. İsmine yakışır bir pişi olacak arkadaşlar. Balon pişi. Tavamı aldığı kadar koyacağım. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Yağımız kızdığı için hemen dikkatli olmamız lazım. Bakın hemen nasıl kabardığını görün arkadaşlar işte. Bakın balon gibi dolu gibi şişiyorlar. İşte. Gerçek pişi bu şekilde olur arkadaşlar. Birbirinden şöyle 2 kat ayrılır. Ortası boş olur. Tıkışık olmaz. Bakın. Hepsi de aynı şekilde balon gibi kabarıyor. Kızaranı çeviriyorum. Yağ da çekmiyor arkadaşlar ama az yağ da olmaz. Biraz yağı bol koyun. Ama yağ çekmiyor. Hızlı
kızarttığımız için işte gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel kabardığını. Şöyle kaldıralım. Bak bak bak. Balon mübarek be. Güzelliğine bakın şunun ya. Süper oldu. Pişilerini alalım. Şöyle bu pişti. Hop. Tutamayacağız biz bunu. Gel arkadaş kaçma. Seni alacağız. Hepsini topluyoruz. 5 dakika inan ki pişirmesi sürmez. Çok çabuk pişen bir hamur işi. Ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar, bilmiyorum ben. Bunu çok sık yaptığım bir tarif. Bunun önemli olan çok içi tıkış tıkış olmasın. Ve çok da kuru olmasın. Kabuk olmasın. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bir tavayı pişirdik. Ve aldık. Şimdi kalanlarını bırakalım. Evet arkadaşlar, pişiler pişti. Gördüğünüz gibi balon pişiler pişti. İşte bu kadar. Hop, yuvarlandı bir tanesi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, balon pişi budur. Şöyle bakın, bastırdığınız zaman içine göçecek. Böyle içi boş olacak. 2 kat ayrılmış olacak hamur. Yani şöyle bir tane de parçalayacağım ki görün içini. Bakın, içini açtık. İşte bak, içi boş. Bu şekilde olacak pişi. Pişi budur arkadaşlar. Öyle tıkış tıkış hamur pişi değildir. Bunun içine isterseniz peynir koyabilirsiniz. Efendim isterseniz başka şeyler de koyabilirsiniz. Yani domates, biber. Her türlü doldurun içine, şöyle ısırıp ısırıp güzel tüketin. Ben boş yaptım. Ama piştiğine de bunun içine doldurmanız mümkün. Evet, balon pişlerimiz hazır. Umarım yaparsınız. Siz de bana dua edersiniz arkadaşlar. Sizlere birebir ölçülü olarak tarifini verdim. Herkes yapsın. Öyle bir kerelik hamur yapmıyoruz biz. Devamlı evimizde yaptığımız işler. Siz sevgili dostlarıma her ayrıntısıyla anlatmaya tüm tariflerimde özen gösteriyorum. Umarım beğenirsiniz, yaparsınız ve bana dua edersiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basın. Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Açmayan arkadaşlar lütfen açsın ki en güzel tariflerimden haberdar olun. Yeni bir tarif yayınladığım zaman direkt size bildirim olarak gelecek ve hemen tarifi izleyeceksiniz arkadaşlar. Kaçırmamak için bildirimlerinizi açın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.